Arkadaşlar herkese merhaba. Gamer Papers kanalındasınız. 2024 yılı için OSM taktik serilerim tüm hızıyla devam ediyor. Bu videomda size denk takımlara karşı hangi taktiği kullanmanız gerekiyor, oyuncularımızı nasıl seçmeliyiz ve baremlerimiz nasıl olmalı onları anlatacağım. İçeriğimin detaylarına geçmeden önce lütfen videomuzu likelayın, kanalımıza abone olun ve yepyeni OSM videoları için de zili bildirimi açmayı sakın unutmayın. Karşınızda denk takımlara karşı taktik. Arkadaşlar zaten girişten de anladığınız üzere bu taktiği yapacaksak rakibimiz bizden güçlü olmamalı. Biz de çok güçlü olmamalıyız. Orta halli birbirimize yakın takımlar yapacağız. Hem deplasman için hem de iç saha için farklı barem tarzlarıyla gideceğim. Öncelikli olarak taktiğime geliyorum. Denk takımlara karşı 4-3-A'yı kullanacağız arkadaşlar. Eğer takımınız 4-3-3-B'ye daha çok uygunsa onu da kullanabilirsiniz. Ama benim önerim denk takımla oynuyorsak 4-3-A yapmamız. Oyuncu stillerimize geleceğim. Ama oyuncularım da şu an training'de. Öyle bir sıkıntım da var. Önce bir rakibimize bakalım. Şu an lig zaten bizim yeni başlıyor burada. Ama Roma ile ben şu an yakın, yani para konusunda biraz aramızda farklar var ama denk takıma yakınız. Aslında Roma'ya karşı ben bu taktiği yapabilirim. O yüzden şuradan bir deneyelim. Oyuncularımın, özellikle iyi oyuncularımı koyamıyorum şu an antrenmana diye ama o sorun değil. Ben size mantığından bir anlatayım dizerken. Ben takımı dizerken bir yandan da anlatayım. Şimdi buradaki mantıkta önemli olan şey denk takımlara karşı fazla maceraya kaçmamamız olsun. Yani her şeyi mümkün mertebe dengeli tutacağız. Takımımızın stilini, oyuncu stillerimizi hakeme müdahaleye dahil, hatta müdahaleye kadar denk gidiyoruz. Savunma attığımızda mümkün mertebe eğer savunması güçlü oyuncularımız daha iyi ise onları kullanalım. Hücum gücü kuvvetli, savunması da çok güçlü bir oyuncu varsa onu mesela beke atabilirsiniz ama stoperlerde mümkün mertebe hücum düşük, savunma yüksek kullanalım. Burada 2-8 numaramızın birini iyi bir 6 numaranız varsa, mesela bende Duncan'la şu an Mandragora var ama yani Duncan şu an daha iyi diye Duncan'ı koydum ama eğer burada iyi bir 6 numaranız, sağlam bir oyuncu varsa birini 6 birini 8 yapabilirsiniz. Burada kullanacağımız 10 numarayı da yine savunması çok düşük oyuncudan değil, dengeli bir oyuncudan kullanalım. Normalde ben bu taktiği yaparken bakın şöyle yapmam lazımmış. Eğer oyuncum antrenmanda olmasaydı Arthur Melo'yu buraya çekerdim. Dikkat etseniz Lopez de antrenmanda. Lopez'i de yanına çekerdim. Çok mantıklı bir üçlü oluyormuş aslında. Forvet hattı şuraya yine de boş kalmasın. Öylesine birini ekliyorum ama siz anladınız buranın yerine kimi koyacağımızı. Ön hattımızda gol arayacağımız için hücum gücü kuvvetli oyunculardan seçelim. Savunması iyiyse tabii ki de onu seçmekte fayda var ama savunması güçlü diye de bir oyuncumuzu buradan fedakarlık etmeyelim. Elimde Mbappe var. Normalde tabii ki de Mbappe'yi oynatacağım. Şimdilik Kouma'yı koyuyorum. Buraya da bir tane forvet alacağım zaten bir iki güne lig başlamadan ama normalde çok daha iyi bir bitirici forvet çok daha iyi olurdu buraya. Mantığımızı şu aşağı ve şu yukarıda anladınız diye düşünüyorum. Buradan gelelim biraz daha da baremler kısmına ve taktik kısmına. Denk takım sıkıntı çıkabilir. 10 kişi kalmak bizi çok yorabilir. O yüzden hakemle didişmiyoruz. Hakem şu an mesela sert gözüküyor. Normalde ben başka taktiklere normal de oynayın derim ama hiç gerek yok. Dikkatli oynuyoruz. Hakem diyelim ki yeşil. Yeşilse belki agresif yapın ama onun dışında normalin üstüne çıkmamaya çalışıyoruz bu maçta. Oyun planımız kaleyi görünce vur. Çizgi taktiklerimizde zaten mantık belli. Dediğim gibi dengeli, her şey olması gerektiği gibi kullanacağız. Forvetlerimiz atağa desteklesin, orta sahamız yerinde dursun, savunmamız da yerinde dursun. Klasik bir üçlüyle devam ediyoruz. Çizgi taktiklerimiz bitti. Baremlerimde hemen geçiyorum. Ama geçmeden önce eğer videoyu likelamadıysanız lütfen likelayın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açın lütfen. Baremler kısmına geldiğimde de burayı iki şekilde ele alacağız. Eğer iç sahada oynuyorsak ve rakipten bir tık daha güçlüysek pres gücümüzü 65'lerde tutabiliriz. Bir sıkıntı yok. Ama diyelim ki deplasmandayız ve rakip bizden biraz daha iyi. O zaman pres hattımızı 55 kısımlarına çekebilmeniz okey. Ama dediğim gibi normalde bunun ideali bence 65'lerde olmalı. Bunu 60'lara da çekebilirsiniz. 59, 55, 65 diyeyim. Siz oraları anlayın rakibe göre. Stilimiz kesinlikle natural, yani dengeli bir şekilde bırakıyoruz.
bakıyoruz. İç sahada güçlü oynuyorsak, biraz daha iyiysek 65-44 iyi bir ikili. Ama eğer baktık mesela buradan 39'lara falan da çekmeyelim. Biraz daha geri tutacağım diyorsanız 40-41 sınırınız olsun. 44'ler bence ideal. Biraz daha güçlü olduğunuzu hissediyorsanız buradan 52-53'lere de gelebilirsiniz. Ama ben en ideallerini de bırakacağım sonunda. Tempomuzu, buradaki mantık da şu. Zaten pres gücümüz biraz önde. Yani çok da arkada değiliz. 65 iyi bir sayı. Hızlı paslaşmayı tutma sebebim de kaleyi görünce vur oynadığımız için hızlı bir şekilde topu kazandık. Hızlı paslaştık. Kaleyi görünce de adamlar vurdu. Yani hiç risk almadan, en kötü bunu yapmanın avantajı, takım çok risk almadığı için 3 puan alamıyorsak bile en azından 1 puanı cebe atabiliriz bu taktikte. O yüzden takımımıza güveniyorsanız 71'lerde tutun. Dediğim gibi biraz daha deplasman taraflarındaysanız 60'ların altına inmeyin. 63-64 bantlarında tutup normalde de maksimum 75'lere çıkın. Ama bence ideali 71'dir. Yani iç sahada denk takıma karşı 65-44-71 baremini kullanın. Diğerleri için de anlattığım çerçeve içerisinde değişiklikler yapabilirsiniz. Offside taktiğimizi kullanmıyoruz. Alan markajındayız ve geldik klasik uzmanlarımıza. Uzmanlarımız da takımın en yaşlı oyuncusu. Her zaman söylüyorum. Ama yetenekli de oyuncusu olsun. Şu an takım çok genç benim maşallah. Ama Duncan'ı koyabiliriz. Yani en azından daha ideal duruyor. Ama normalde ben hatırlıyorum. Kalecim mesela yaşlı ve daha iyiydi. Onu koyarım normalde. Penaltıcıya normalde Mbappe'yi koyacağım ama şu an Gonzales var, onu koydum. Friki'ye de normalde Mbappe'yi koyacağım. Kanat forvetimi koyacağım. Kornerlerimi de orta sahanın en teknik oyuncusuna veriyorum ve geçiyorum. Bunları daha detaylı anlattığım bir videoda yapacağım. Onu da başka zaman yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Taktiğime son kez dönüyorum. Bu arada forvette kanat oyuncularınızı, yani 3 forvette oynuyorsanız bu tarz 2 kanat bir santrafor, bir tane pivot santraforda fayda var. Ama çift santraforlarda 2 kanat forvette oynatmanız sıkıntı olmaz. OSM buna çok takılmıyor. Siz de takılmayın. Kanatları yerinde oynatmak daha iyi. Burada ne yaptık? 10 numaramızı biraz daha dengeli oyuncu yaptık. 2-8 numaramızdan birini ön libero tarzı, birini yine dengeli box to box oynayacak oyuncu yaptık. Savunma hattımızda savunması en güçlü oyuncuları seçtik. Kaleci zaten her zaman en iyi kalecimizi koyalım ve maçımıza çıkıp galibiyetlerimize ve en azından puanımızı almaya çalışalım. Arkadaşlar denk takımlara karşı umarım verdiğim 4-3-A taktiği işinize çok yarayacaktır. Bu taktiği denedikten sonra benimle yorumlar kısımlarında buluşun. Çünkü sizden gelen dönüşlere göre de iyi gidip gitmediğini anlayıp kendimi de güncelliyorum. Ama her zaman söylüyorum, bu tarz taktikleri yapmadan önce takımınız verdiğim taktiklere uygun olmalı. Eğer takımınız uygun değilse çok da bu taktikleri denemeyin. Takımınız buna uyumlu olduktan sonra denemeye çalışın. Zaten kanalımızda birçok OSM videosu var. Farklı taktiklerle, farklı karşı taktikler verdiğim, farklı dizilimler kullandığım, onları da yine bilgiler kısmından bakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın ve sakın unutmayın. Yepyeni OSM videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.